Şimdi ısı kontrollü, sıcaklık kontrollü bir pervane yapmak istiyorum. 12 santim fan, ben bunu bilgisayarımın güç kaynağında kullanacağım. Çok basit bir devre. Biraz detay vermek istedim çünkü internet üzerinde kimse konuşmuyor. Ne yaptığını anlatmıyor vesaire. Şimdi 3 tane devre elemanımıza ihtiyacımız var. Ben bunu en iyi 2 transistörle yapabildim. Şöyle SS 8050, S8050 veya 8050S olarak geçiyor. S olarak geçiyor. Bir de bulamazsanız şu şekilde 2N 2222. Bu 800 miliamper, bu da 500 miliamper. 500 miliamper ile yapacağız. 510 ohm direncimiz var. Bir tane de 10K NTC'miz var. 3 tane devre elemanı. Bunu küçücük bir devreye sıkıştırıp şu NTC'yi de çıkış diyotlarının alüminyumuna şöyle sabitlediğimizde artık yapıştırırsak da olur. Çünkü çok hassas ısı algılıyor. Çok basit bir devreyi güç kaynağıma takmak istiyorum. Şöyle değerleri göstereyim merak edenlere. 510 ohm maviler, %1 toleransı vardır mavi dirençlerin. Bakın pek okunmuyor renkler ama 510 ohm yeşille başlıyor. Muhtemelen yeşil kahve. Şöyle göstermeye çalışayım. 500, 502 ohm, 510 ohm olarak kabul edelim. Bir de 10K NTC'miz var. Gördüğünüz gibi 11K NTC'miz var. Çok basit bir devre. Bakın şöyle artı eksi 12 volt, artımız eksimiz iğnelerle yapacağız. Basit olması için şu devre üzerinde deneme amaçlı. Şimdi voltajı merak edenler de olacak. 5 voltla denemedim. 10'la da olur muhtemelen. Fakat güç kaynağı, bilgisayar güç kaynağı 12 volt olduğu için bakın gördüğünüz gibi 12 voltumuz, artı eksiyi ters koyduğum için eksi gösteriyor. Bu şekilde. Şimdi bunlar NPN, NPN transistör. Yani pozitif tetiklemeli. Bakın bu iki transistörün de S8050 2N2222'nin de bacakları aynı. Emitter, base, kolektör. Bu da aynı. Soldan şöyle yazı size gelecek şekilde emitter, orta bacak base, en sağdakimiz kolektör. Devremiz çok basit. 22-22N orada kalsın. İkisiyle de gösteririm. Şöyle yazı size gelecek şekilde oturtturuyoruz. Emitter, orta bacak base, en sağdaki kolektör. Şimdi 500 ohmluk direncimizi bu devre en güzel 500 ohm ile oluyor. Onu da belirteyim. Neredeyse bütün dirençleri denedim. Hiçbirinde bunun kadar hassas çalışmıyor. O yüzden 500 ohm veya 510 veya 560 ohm olacak şekilde bu 3 dirençle de yapabilirsiniz. Şimdi 500 ohmluk direncimizi orta bacak ve en sol bacağa paralel bağlıyoruz. Base ve emitter voltajını sınırlıyoruz. Yani 0.6 volta sınırlıyoruz. 0.68 0.680 voltta pervanemiz çalışmaya başlayacak. Bakın şu şekilde en sol bacak emitter, orta bacak base sabitledik. Şimdi NTC'mizi tetikleyici olduğu için NTC'mizin bir bacağını orta bacağa, bakın şu arkada yer bıraktım ben. Şöyle biraz kasıntılı oluyor. Şöyle arka bacak arkadan base'ine bağlıyorum. Şu şekilde. Bakın orta bacağı bağladım. Buradan artı vereceğiz. Şöyle istediğimiz bir yere koyabiliriz. Küçücük bir devre kartı kullanıyorum. Portatif. Bunu küçücük bir devreye ben sığdırabilirim. Sadece NTC'yi kabloyla uzatıp soğutucu alüminyumun üzerine yapıştırabiliriz. Şimdi bu pozitif tetiklemeli NPN bir transistör olduğu için
NTC'mizin diğer bacağını artı veriyoruz. Bakın kırmızımız artıydı. Şu şekilde göstereyim. Adaptör 12 volt 1 amperlik bir adaptörüm var. Onunla deniyorum. Şöyle şu da aynı renk kablo kullandığım için üzerine eksi çizik attım. Bu da eksimiz olacak. Artımız NTC'nin diğer ucuna, eksimiz de emitere. Bakın paralel bağlamıştık. Tekrar izleyebilirsiniz. Ben gene de tekrar ediyorum. Bakın şuradan emiterimize, en sol bacağımıza eksiği verdi, gördünüz. Şu sıra emitere gidiyor. Emitere de bağladık. Şimdi burada bakın kolektörümüz hala bağlı değil. Şu en sağ bacağımız kolektör. O kolektörümüzü de, transistörün kolektör bacağını, bakın bu pervanemin eksisi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle pervanenin eksisini basit olsun diye ben kıskaç kullanıyorum. Ona göre. Çünkü bu devre portatif olması için önce deniyoruz. Sonra devre kartını alacağız. Bakın şu sıra kolektör, şuraya kolektörümü verdim. Bu şekilde pervanemizin artısı da şu artı girişle NTC'min diğer bacağına bağlıyorum. Çünkü akım buradan akıp şuradan geçecek ve devreyi tamamlayıp fanımızı döndürecek. Şimdi size nasıl çalıştığını, buna çakmak tutmanıza gerek yok. Çünkü NTC'yi yakarsınız. Çünkü gerek yok yani. Çünkü NTC hassas. Çok hassas bir algılayıcısı. İçerisindeki element diyelim. Çok hassas olduğu için. Şimdi eksimiz kolektördeydi. Ben bunu bakın şöyle miliampere alıyorum. Ve miliamperde propların yerini değiştirmeye gerek yok. Şu şekilde birini buraya bağlıyorum. Biri için de bir tane daha kıskaca ihtiyacım olacak. Şöyle eksiği bir tanesine bağladım. Şöyle bir tane daha kıskaç aldım. Kolektör tarafından gelen kahverengi kablomuz, seri bir şekilde ölçeceğiz amperini. Bakın amper değerimiz görünmeye başladı. Artı eksiği ters bağladığım için eksi gösteriyor. Orada endişe etmenize gerek yok. Şimdi NTC'miz çok hassas, dediğim gibi. Şöyle de görünür olsun iyice. Bir yerlere çarpmasın. Bakın şurayı takip ediyoruz. Gördünüz mü? NTC soğuduğu için akım düştü. Şimdi burayı tuttuğum zaman 90 miliamperde, 94 miliamperde fanımız çalışacak. Bu fan 200 miliampere kadar güç çekiyor. Tam güçte. 200 miliamper çekiyor. Eğer bunun küçüğünü kullanırsanız 8 santim olanını, o biraz daha erken çalışır. Buna da dikkat edin. Şimdi gördüğünüz gibi 650 mikroampere düştü. NTC'yi tutacağım. Değer nasıl yükselecek dikkat edin. Evet, değerimiz yükseldi. Bakın 94 miliamperde fanımız açacak. Evet, bakın fan hareket etmeye başladı. Evet. Şu an 100 miliamperi geçti. Yukarı doğru çıkıyor. 120 miliamper. Şöyle mikrofona gelmesin. Gördüğünüz gibi. Şimdi kendi kendini soğutalım. NTC'nin kendi kendini soğutalım. Gördüğünüz gibi değer düşüyor. Şimdi bu fan böyle bir çalışsın. Bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu fan düşük devirde çalışırken, bakın transistör, şöyle biraz şunu uzaklaştıracağım. Şu ısı kontrolümüz santigrat derece. Bakın transistörümüze bakalım. Fan düşük devirde çalışırken bu transistör 95 dereceyi geçiyor. Gördüğünüz gibi 77 derece. Şu an transistörün ısısını ölçüyoruz. Bakın 82 derece. Fanımız da hala çalışır durumda. Bu şekilde ısınıyor. Bir sorun teşkil etmez. Çünkü yarı iletkenler, bu bir yarı iletken ve üzerindeki siyah maddede epoksi.
olduğu için, yani o piyasada satılan çift karışımlı dediğimiz yapıştırıcıdan olduğu için 150 dereceye kadar dayanır fakat o kadar ısınmaz zaten. Şu an ateş gibi oldu. Fakat fan yavaş dönerken çok ısınıyor. Bu kadar şeyi de bir anda göstermek biraz dert oluyor. Bakın fanımız durdu. Isı da düşecek. Zaten akımımız da düşüyor. Gördüğünüz gibi kolektör akımı da düştü. Bu şekilde bunu göstermek istedim. Çünkü bu transistör çok ısınıyor ama endişe etmenize gerek yok. Küçücük bir devre. Zaten bu fan şu şekilde güç kaynağının içinde bu devrenin üzerine bakacağı için transistör de soğuyacak. O yüzden endişe etmemize gerek yok. Çünkü biraz hava vurduğu zaman direkt 20-30 derece ısısı düşüyor. Şunu ben kenara kaldırayım. Isısını gördünüz zaten. 95 dereceye kadar çıkıyor. Önemli olan şu. Bakın kolektör akımı gittikçe düşüyor. Soğudukça daha da düşecek. Tekrar göstereyim. Yani buraya çakmak tutmanıza gerek yok. Hassas bir devre elemanı. Şimdi şöyle tuttum. Bakın. Fan çok hafif hareket ediyor. 94 miliampere gelince gördüğünüz gibi çalıştı. Bu şekilde çok kullanışlı bir devre. Ben bunu kurduğumdan beri deniyorum. Sabahtan beri denedim yani. Yavaş döndüğü zaman sadece transistör bozulacak mı diye denedim. Bozulmuyor. Kendiliğinden ısısı düşüyor bazen. 70-70'in altına düşmüyor fakat bu şekilde hava vuracağı için bakın hem NTC'nin ısısı düşüyor hem de transistörün ısısı düşüyor fakat fan tam güçte çalıştığı zaman transistör hiç ısınmıyor. Yani sanırım emitterden kolektöre mi akım akıyor, base'den kolektöre mi akım akıyor tam olarak. O yüzden ısınmıyor. Şu an bunu çakmakla ısıttığım zaman base'den kolektöre sanırım tam akım aktığı için transistör ısınmıyor. Fakat fan yavaş dönerken transistör ısınıyor. Bu şekilde basit bir devre. Diğer ben izlediğim videolardan hiç hoşlanmadım. Şunu çıkartalım bakın. Şu 80-50'yi çıkardım. Yerine şöyle 2N 22-22'yi koyalım. Bakın aynı bacaklar zaten. Emitter, orta bacak base. En sağ bacak kolektör. Base'imiz NTC'ye geliyor. Bağlantılarımız aynı zaten. Şimdi 950 mikro ampere düştü. 90 miliamper 0.90 miliamper. Şimdi tutuyorum. Bakın o kadar hassas ki dokunsam bile, gördünüz mü? Dokunsam bile akım yükseliyor. Yani NTC çok hassas. Buraya şalama falan tutmanıza gerek yok. Yani videolarda saçmalamışlar. Bakın fan hafif hareket ediyor. 94 miliamperde gördüğünüz gibi tam 94 miliamperde fan devreye giriyor. Tabi şu an vücut ısımız 36 derece olduğu için 120 miliamperin üstüne çıkmıyor. İsterseniz onun da üzerine çıkayım. Şöyle parmağımızı da yaralayacağız. Şöyle kendi kendini bir soğutsun. Şöyle çakmağım da var. Onu da göstereyim merak edenlere. Çok hassas algıladığı için bakın şimdi direkt 200 miliampere çıkacak. Çektiği akım. Fanımız bir dursun. Dediğim gibi çok basit bir devre. Ben 12 santim fan kullanacağım. Güç kaynağım da gördüğünüz gibi durdu. Tam güçte çalışmasını istemediğim için, yani bilgisayar ses yapmasın diye. Şimdi 6 miliamper 5 miliamper gittikçe düşüyor. Şimdi dikkat edin. Alev buraya değdiği an burası 180 miliamper olacak. Bakın 200 miliamperi bile geçti. Şu an fan tam güçte çalışıyor. Şöyle NTC'yi soğutmasın. Transistör bakın hiç sıcak değil. Tam güçte çalıştığı zaman transistör ısınmıyor fakat şu an ısınmaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi 180-200 miliampere kadar çıkıyor. Fanımız bu şekilde kendi kendini soğutsun ve dursun. Dediğim gibi transistör için endişe etmemize gerek yok. Bunu güç kaynağının içine koyduğumuz zaman fan bunları da soğutacağı için çok kararlı bir şekilde çalışacak.
Bu şekilde. Bakın fanımız da durdu. Çok güzel, çok basit, çok başarılı bir devre benim için. Bakın şu şekilde de tekrar göstereyim. Videoyu tekrar izleyip yapabilirsiniz. 500 ohm, 510 ohm, 560 ohm'a kadar direnç kullanabilirsiniz. Emitter ve base 0.6 volta sınırlıyoruz. Zaten NTC'nin ısı ile direnci düştüğü zaman base'den kolektöre bir akım akıyor ve fanımız çalışıyor. Son kez de göstereyim. Bakın. Fan hafif hareket etti şu an. Evet, 94 miliamper'de çalışıyor. Böyle çok basit bir devre. Anlatacaklarım bu şekilde. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz.